Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz sütlü, biraz kahveli, biraz çikolatalı, şöyle ortaya karışık kıvamda ancak kaşık kaşık yemelik çok lezzetli bir tarif hazırlayacağız. Çıkartın kalemleri, kağıtları diyesim var. İnanın reçete o kadar güzel. Mutlaka kaydedin ve de deneyin diyorum. Ben hemen işime kremasını hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 1 litre kadar sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 4'er yemek kaşığı kadar mısır nişastası ve un ekledim. 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker ilavesi yaptıktan sonra şöyle hızlıca kıvam almaya başlayana kadar, yani içerisindeki pütürtü gidene kadar güzelce çırptım. Ardından ocağı orta ayara getirdim. Sürekli karıştırarak çırpmaya devam ediyorum. Yani pişirmeye başlıyorum. Üzeri köpük köpük olup pişmeye başlayınca tekrardan en az 3-4 dakika boyunca güzelce pişmesini bekliyorum ki daha sonrasında kremamdan unun tadı ve kokusu gelmesin. İstediğim kıvama geldi. Dediğim gibi bu ayarda da 3-4 dakika pişirdim. Ardından üzerine ortalama 60-70 gram kadar oda sıcaklığında beklemiş tuzsuz tereyağı ekledim. Bekletmeden de ekleyebilirsiniz. Bekletirseniz hızlıca karışır, o açıdan söyledim. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen farklı bir kasenin içerisine alıyorum ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az birkaç saat kadar dinlendiriyorum. Mümkünse sabah erkenden hazırlayın kremanızı, buzdolabına bırakın soğusun, daha sonrasında işinize devam edin. Daha sonra 2 dolu tatlı kaşığı kadar granül kahveyi aldım. Üzerine biraz ortalama 1 çay bardağı kadar kaynar su ekledim ve bu şekilde karıştırdım. Tamamen çözününceye kadar bekledim ve artık kahveli suyum, yani kahvem hazır oldu. Hızlıca bir kenara aldım. Bu arada artık kremam tamamen soğumuş durumda. Öncelikle içerisine 1 paket toz vanilin ekledim. 200 mililitre kadar kutu krema ekledim. %35'lik olursa daha da lezzetli ve güzel olur. 180 gram labne peyniri ilave ettim ve demlediğim kahveden 4 tatlı kaşığı kadar, yani ortalama kahve fincanının yarısı kadar ilave ettim. Ardından mikserle güzelce çırpmaya başlıyorum. Pişmiş kremamızın içerisindeki labnenin ve de kremanın kıvam alabilmesi için en az 5 dakika kadar çırpmamız lazım. Ben de ortalama 5 dakika kadar çırptım. Hazır olan kremayı hemen hızlıca bir kenara aldım. Diğer taraftan geriye kalan demlediğim kahvenin üzerine ortalama 1 çay bardağı kadar süt ilavesi yaptım. Onu da bir kenara aldıktan sonra uygun bir borcam alıyorum. Herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Hızlıca içerisine bisküvileri yerleştiriyorum. Ben toplamda 3 paket kadar Petit Böl bisküvi kullandım. Sizler dilerseniz farklı bisküvi, hatta bu bisküvinin kakaolu olanını da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bisküvileri dizdikten sonra üzerlerini hazırladığımız sütlü kahve ile güzelce ıslatalım. Çok fazla ıslatmayalım. Tamamen hamurlaşmasın. Birazcık ıslanmış olması yeterlidir. Hemen peşinden de üzerlerine kremasını ekleyelim ve yavaşça yayalım. Kremayı olabildiğince düzleştirdikten sonra tekrar bir kat daha bisküvi yerleştirelim. Ve bu şekilde elimizdeki hem bisküvi hem de krema bitinceye kadar devam edelim. Özellikle neden böyle söylüyorum? Çünkü hepimizin kullanacağı borcam veya tepsi aynı ölçüde olmayacaktır. O yüzden elimizde malzememiz bitinceye kadar katımızı çıkalım, kremamızı yerleştirelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarak benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için her zamanki gibi çok önemli. Tekrar bir kat daha
Bisküvi yerleştirdim. Çok detaylı bir şekilde göstermedim. Hemen hızlıca geçtim. Zaten anlayacaksınız. Çok detaylı gösterip açıkçası sizleri sıkmak istemiyorum. Bu aşamada uzunca bir süre üzerine olabildiğince düzleştirmeye çalıştım. Hemen bir kenara aldım. Ardından geçiyoruz artık üzerinin ganajını hazırlamaya. Ganaj için bir kutu %35'lik, isterseniz 18'lik de kullanabilirsiniz. Kremayı kaynama derecesine kadar ısıttıktan sonra üzerine 100'er gram kadar bitter ve sütlü çikolata ekledim. Tamamını bitter, tamamını sütlü veya beyaz çikolata da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda ve karıştırmaya başladım. Krema ile çikolata istediğim kıvama geldi, yani ganaj halini aldı. Şimdi hiç bekletmeden hazırladığım pastanın üzerine gezdiriyorum. Bu aşamada aynı benim yaptığım gibi aralıklarla gezdirirseniz, yani üzerini tamamen kaplayacak şekilde gezdirirseniz üzerine çikolatasını yayması da olabildiğince pratik olacaktır. Eğer bir tarafa boca edip diğer tarafa yaymaya çalışırsanız kremayla biraz karışabilir. Ganaj sıcak olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Hatta isteyenler tepsiyi ileri geri döndürüp, yani yavaşça sağ sol yapıp daha sonrasında o şekilde de üzerini tamamen kaplayabilirler. Ben genelde özellikle trileçe yaptığımda o şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ben üzerini süslemek için beyaz çikolata tercih ettim. Bunu nasıl hazırladım? Beyaz çikolataları krema torbasının içerisine yerleştirdim. Ardından kaynar suyun içerisine attım torbayla birlikte. İçerisinde beyaz çikolata tamamen eridikten sonra uç kısmını minnacık kestim. Yani küçük bir delik açtım ve böyle süslemeye başladım. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Yapamayanlar tabii ki de bu işlemi de boşa geçin. Yani hiçbir şey yapmadan da direkt servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani uğraşmak isteyenler benim gibi uğraşabilir. Daha da güzel bir görüntü elde edebilirler. İstemeyenlerin de canı sağ olsun. Hepimize afiyet olsun. Sonuç olarak lezzet aynı olacaktır. Bir bambu çubukla da tam tersi olacak şekilde bir ileri bir geri yaptım ve böyle bir şekil elde ettim. Son olarak tepsinin kenarlarına ise birazcık yeşil fıstık serpiştirdim. Sizler isterseniz fındık, fıstık, hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi hiçbir şey istemezseniz sade olacak şekilde de servis edebilirsiniz. Size böyle söylediğime bakmayın. Bana göre bence bu işin en önemli kısmı süsleme aşaması. Göze hitap eden gönüle de hoş geliyor açıkçası. Yani gözüme hoş geldi, gönlüme hoş geldiyse tadı da bana o kadar lezzetli geliyor. Sizler nasılsınız bilmiyorum ama ben görüntüye önem veren insanlardanım açıkçası. Tabii insanlar açısından, yani söylemiyorum, konu maddiyattan gitmiyor, ancak bazı şeylerde, özellikle de yeme gibi, dekor gibi şeylerde gerçekten görüntü benim için çok çok önemli. Son aşamada pastamızın sunumu da bu şekilde oldu. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayın, tam kalıp şeklinde çıksın. Oğlum biraz acele edip sürekli pasta istediği için, özellikle de kahveli ve çikolatalıya bayıldığı için ben hemen hızlıca 1 saat içerisinde servis ettim. Bu haliyle bile gerçekten yumuşacık, kaşık kaşık yemeli ve de çok çok lezzetliydi. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra benimle yorumlarınızı, yani beğenip beğenmediğinizi, neler hissettiğinizi, düşüncelerinizi paylaşın ki diğer arkadaşlarımıza da fikir olmuş olasınız. Yeni videolu tariflerim için takipte kalmayı ihmal etmeyiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.